Coin kaleminden herkese selamlar dostlar. Arkadaşlar sizle bugün Atom projesini paylaşacağım. Yani Cosmos. Bakın blok zincirlerinin interneti konusuyla ön plana çıkan bir proje. Altyapısında bir sürü uygulama var ve tokenler var. Öyleyse hadi başlayalım dostlar. Bakın Atom'un şu an yönetim altındaki dijital varlıklar 59 milyar dolar civarında arkadaşlar. Bakın 59 milyar dolar civarında gösteriyor ve uygulamalar ve hizmetler de 262'den fazla olduğu belirtiliyor dostlar. Bakın burada Cosmos'un uygulamaları ve sistemlerini öğrenmek için zaten birazdan size göstereceğim. Ama ilk önce arkadaşlar bakın şuradan bir Interchain'in kalbi adlı bir Cosmos Hub'a bir girelim arkadaşlar. Bakın bu ekonomik ve merkezi olarak hizmet veren bir Cosmos Hub. Yani Cosmos normalde arkadaşlar merkezi olmayan ama bu Cosmos Hub merkezi olarak hizmet eden zincirler arası bir blok zinciri diyor arkadaşlar. Bakın burada pazar yerleri var. Çok düşük ücretlerle Interchain'de dijital varlıkları takas edebilirsiniz. Ayrıca burada güvenlik sağlayıcıları var. Stake edebiliyorsunuz ve stake ödüllerini karşında birçok zinciri güvence altına alan bir güvenlik sağlayıcısı var. Ve burada Hub'ın temel görevinden bahsetmiş arkadaşlar. Uyumlu zincirlerle IBC bağlantılarını kurarak Ethereum, Bitcoin gibi zincirlerle merkezi olmayan köprüler işleterek zincirleri birbirine bağlıyor dostlar. Ve burada arkadaşlar bakıcı rolüyle Interchain kavşağında bulunan Hub dijital varlıkları tutmak ve birçok zincirleri hesapları yönetmek için aynı anda kullanılan bir yer dostlar. Şimdi bunlara geleceğiz. Bakın Atom tarafından korunmaktadır diyor. Atom stakerlarına dağıtılan bir ödül var burada arkadaşlar. Eğer stake edebiliyorsanız bakın buradan hemen göstereyim size. Bakın buradan Cosmos Hub'dan arkadaşlar eğer buraya staking olarak Cosmos yani Atom kilitlerseniz stake olarak ödüller kazanıyorsunuz. Yani nasıl? Bakın şimdi şöyle Cosmos Hub ve daha fazla doğrulayıcıyı seçiyorsunuz. Sonra kripto varlıklarınızı stake ediyorsunuz. Burada oy verebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda ağın geleceği hakkında karar veriyorsunuz ve sizin kararlarınıza göre burada proje sizin kararlarınızı göz önüne alarak ilerliyor. Bakın burada stake edilen Atom yıllık 9.7 diyor. Bakın APY oranı bakın burada APY oranı gördüğünüz gibi 9.7. Şimdi stake işlemi tamamlandığında ödüller hemen oluşturulmaya başlıyor ve komisyon olarak buradan bakın ödüllerin %89 ödüllerin komisyon olarak da %10 olarak sağlayıcılar arasında değişiyor dostlar. Bakın burada ödüller nereden geliyor diyor. Şimdi ödüllerin nereden diyeceksiniz ki ben buraya stake ettim ama bu ödül bana nereden geliyor arkadaşım dersen diyor ki bu Cosmos Hub'da toplanan işlem ücretleri hisseli Atom sahiplerine dağıtılır diyor. Yani hani şurada komisyon işlem ücretleri veriyordunuz ya dostlar. Sizin gibi bir sürü insan veriyor ve buradaki ödüllerin staking ödüllerine buradan bir kısmını dağıtıyorlar ve işlem ücretleri bakın burada yeni oluşturulan atomlar yani toplam atom arzı bahisçileri ödüllendirmek için şişiriliyor. Ve stake etmeyen atom sahipleri ödül almıyor. Yani atomlar zamanla seyreltiliyor ve atomun yıllık enflasyon oranı çoğu kaşifte mevcuttur diyor. Yani şimdi bu siz stake ettiğiniz zaman arkadaşlar bu atomun fiyatını da göz önüne alarak stake etmeniz gerekiyor. Bakın burada zaten belirtmiş. Atom stake etmek risksiz değildir diyor. Arkadaşlar hiçbir şey stake etmek risksiz değil. Bu arada bunu da söyleyeyim. Bu riskleri azaltmak için sadece bakın buradan birden fazla doğrulayıcıya yetki vermeleri. Yani şimdi doğrulayıcılar ne? Doğrulayıcılar birden fazla doğrulayıcı var arkadaşlar. Eğer bir doğrulayıcıdan örnek veriyorum fiyat düşerse diğer doğrulayıcıdan riskini azaltabilirsin diyor. Bak burada stake etmeye hazır mısın diyor. Direkt sitesinden AtomApp'tan buradan gelip stake edebiliyorsun dostum. Bak buradan zaten birçok kripto borsasından edinebiliyorsun. Ben zaten size aşağıda Binance referans linkini bırakacağım. Oradan Binance'e veya diğer borsalara üye olup Atom'u alabilirsiniz arkadaşlar ve stake edebilirsiniz. Bakın burada arkadaşlar şöyle geldiğimiz zaman staking ve voting. Yani burada arkadaşlar bakın oy verme. Canlı oy verebiliyorsunuz dostlar. Bakın canlı oy verme diyor. Oylama hakkında ama eğer atomu stake edebilirsen yani edersen bu oylama hakkına sahip oluyorsun dostum. Ve burada DEX var mesela. Cosmos Hub'ın Gravity DEX'i var. Bu DEX'te de bak burada ne diyor? AMM özellikle yani Uniswap'ınki gibi çalışıyor diyor. Sipariş defteri bir modelle birleşerek daha zengin ve verimli bir ticaret sağlayarak mevcut tasarımları geliştiriyor diyor arkadaşlar. ERC20 altyapısı belirteçleri altında ekosisteme aktarılabiliyor diyor. Yani Ethereum ekosistemine bir zincir köprüsü olabiliyor diyor. Buradan aktarabiliyorsunuz diyor arkadaşlar. Zincirler arası güvenliği de
burada Cosmos Hub sağlıyor diyor. Hani bizim güvenliğimizi diyor. Cosmos Hub adında bir güvenlik doğrulayıcısı koymuş. O sağlıyormuş dostlar. Ve buradan liquid staking de yapabiliyorsunuz. Buralara çok girmiyorum. Videonun uzun olmaması adına arkadaşlar biraz özet olarak geçiyorum size. Sadece projenin nasıl işlediğini anlatmaya çalışıyorum. Proof of Stake var arkadaşlar. Şimdi Proof of Stake'in ne olduğunu görmek için bak arkadaşım gel buraya Google'a yaz. Proof of Stake nasıl çalışır? Bak bu modelde diyor. Coinler stake etmenize ve kendi doğrulayıcı düğümlerinin oluşturmasına olanak tanır diyor. Yani staking işlemlerini doğrulamak için kullanılacak paranız rehin verdiğiniz zamandır diyor arkadaşlar. Siz bu zamanda işte Atom örnek veriyorum kaç gün verdi? 14 gün mü? 1 ay mı? Stake ediyorsun. Sonra bu coinleriniz kilitleniyor arkadaşlar. Bu madencilik gücü diyor. Bu stake'te Proof of Work'e göre madencilik gücü stake etmek daha iyi diyor. Yani nasıl? Bak burada diyor ki bir validatörün yani bir sağlayıcının burada daha demin bahsetmiştik ya dostlar yukarıda sağlayıcılar vardı. Hani riskinizi azaltmak için ne dedi burada? Sağlayıcılarınızı değiştirin yani birden fazla sağlayıcı bir validatöre stake edin diyor. Daha fazla para yatıran katılımcılar yeni bloklara eklemek için seçilme olasılığı daha yüksektir diyor. Çoğu katılımcı stake havuzlarına katılır ve stake havuzunun sahibi düğümü kurar ve bir grup insan daha yeni bloklar kazanma şansı için coinleri bir araya toplar. Ve ödüller havuzun katılımcılar arasında paylaşılır diyor. Yani anladınız mı? Stake havuzlarını bıraktıktan sonra o grup insanın arkadaşlar ödülleri katılımcılar arasında paylaşılıyor. Bakın Proof of Stake yani POS'un Work'e göre avantajları var arkadaşlar. Bunlara girmiyorum. Ancak şu stake pool havuzunu söyleyeyim. Burada yazıyor zaten. Ben de size gözünün önünüzde okuyayım. Belki durdurup siz de okuyabilirsiniz dostlar anlamadıysanız. Proof of Stake sistemi için ne kadar para stake edeceğimiz oldukça önemlidir diyor. Bak sistem üzerine kilitlediğimiz para ne kadar çoksa bloğun validatörü olma olasılığımız o kadar artacaktır diyor arkadaşlar. Ve bu sistem üzerinden para kazanmak isteyen küçük yatırımcılar bu havuzlara giriyor ve ortak bir havuza para koyar. Koydukları paraya oranla bu havuzdan gelen gelir küçük yatırımcılara paylaştırılır diyor dostlar. Bakın burada arkadaşlar şöyle şu tarafa gelelim. Jeton sahipleri için bütün bir fırsat evreni diyor. Bakın Cosmos Hub'dan bahsetmiştik zaten. Burada esnetme, oylama ödüllerinden de esnetme ve oylamadan da bahsetmiştik dostlar. Şöyle şu tarafa doğru gelelim. Şimdi hemen arkadaşlar şu tarafa doğru gelelim. 262 uygulama hizmet veriyor dostlar. Atom'un altyapısında çok fazla uygulama var. Yani bu uygulamaların hepsinde Atom'la bakın zaten burada Bound işte bildiğiniz coinlerin uygulamaları da var dostlar. Şöyle aşağı geldiğiniz zaman zaten bir sürü uygulama var. Bunların hepsini teker teker geçiyorum. Aşağıya koyacağım arkadaşlar bu arada. Market Cap Capitalization diyor. Bakın 59.48 milyar dolar USD ve total market cap de 9.52 milyar dolarda oturuyor diyor. Binance Coin bakın başta burada zaten şunu kapatalım. Arkadaşlar burada zaten hepsinin sırasını da vermiş. Ekosistem olarak Binance'de en fazla Atom'un olduğunu söylüyor. Şöyle aşağıya geldiğimiz zaman bakın web cüzdanlarında bu cüzdanlarda Atom'u kullanabiliyorsunuz. iOS cüzdanlarında da şu cüzdanlarda arkadaşlar Atom'u kullanabiliyorsunuz dostlar. Buradan siz bakabilirsiniz ekstra olarak. Ben tekrar girmiyorum. Bakın burada zincirler arası DeFi için portala girmek diyor. Mesela Emeris diye bir varlıkları var arkadaşlar. Burada Emeris diye bir uygulama çıkartmışlar. Burada varlıkları değiştiriyorsunuz, havuzlara aktarıyorsunuz. DEX olarak kullanabiliyorsunuz bu Emeris arkadaşlar. Bunu da tekrardan siz aşağıya bırakırım. Okuyabilirsiniz dostlar. Emeris diye bir uygulama çıkartmışlar. DEX adı altında. Gravity DEX protokolü diyor. Bakın zaten burada Atom'un da Osmosis işte örnek veriyorum Crypto.com hani Irisnet hani buradaki destekçilerinden bahsetmiş dostlar. Takas ücretinin ise 0.08 ABD dolar yani çok düşük bir burada DeFi'da takas ücreti var arkadaşlar. O yüzden hani bu biraz daha fazla verimlilik sağlıyor diyebiliriz. Çünkü çok düşük ücret. Yani bu ücretlerin düşük olması insanları çekebilir. Yarın bir gün yani bu ekosistem çok daha fazla büyüyebilir arkadaşlar. Ondan bahsediyorum. Hani şimdi burada bazı şeyleri size okuyorum. Bazı şeyleri kendi görüşümü söylüyorum dostlar. Bakın burada zaten Gravity DEX test ağının büyük başarısı demiş. Yani 900 milyon dolar demiş. 190 milyon TLV olarak da TVL olarak da kilitli değer
var diyor arkadaşlar. 21.777 tüccar var diyor. Şimdi zaten bunun altyapısındaki uygulamaları da göstereceğim. Şöyle CoinMarketCap'ine bakalım. Bakın burada 286 milyon 370 bin atom arkadaşlar var. Bakın burada piyasa değerinden bahsediyor. Buradaki piyasa değeri şu arkadaşlar 3.654 olarak gösteriyor. Piyasa değeri tüm zamanların en yüksek değeri atomda. Şöyle baktığımız zaman şu CoinMarketCap'ten bakalım ona dostlar. Tüm zamanların en yüksek değeri arkadaşlar 45 dolara kadar çıkmış ki şu an 12 dolarda ilerliyor dostlarım. Bakın şu an zaten bir yükselen trend başlatmış ve en dipten yükseldiği fiyat arkadaşlar %118. Daha yükselir mi? Bu yükselen trendi kırmadığı süre, yani aşağı doğru şöyle arkadaşlar şöyle hani şöyle gidebilir. Bak böyle gidebilir. Bunda sıkıntı yok. Yani şuraya düştü diye düştü diyemezsin. Çünkü halen yükselen trend. O zaman buraya düştüğünde de düştü derdin. Çıkardın ama bak buradan tekrar düşe çıka yüksele gidiyor. Şimdi bunu ne zaman çıkarsın? Şurada bak şuranın altında 4 saatlik kapatırsa bu trendin altında 4 saatlik kapatırsa bundan çıkarsın. Ama bunun şu anlık gideceği yer. Bak arkadaşım şu anlık gideceği yer şurada. İlk hedefi 17.271 olarak duruyor. Yani eğer yükselen trendde böyle dalgalı dalgalı giderse 17.271'e kadar çıkar. Bitcoin büyük bir düşüş yaşamazsa. Eğer dersen ki arkadaşım yani daha fazla nereye gidebilir hocam? Yani ben daha fazla belki hedeflerim daha fazla diyorsan bak şöyle hemen bir çekelim Fibonacci'yi. Düştüğü yerden çekelim. Burada zaten bak bizim çektiğimiz 78.6 17.242 ben de 271'e çekmiştim. Zaten buralar ilk hedef olur. Eğer diyorsan ki 1 diyorsan da burada 20 dolar. Ama bence şu 17.27'nin biraz daha altına hedef koyabilir alan arkadaşlar için. Eğer isteyen arkadaşlar da burada anlattığım gibi stake edebilir. Atom'un burada Twitter hesapları var arkadaşlar. Zaten 463 bin takipçileri var. Yani bayağı uzun zamandır öyle söyleyeyim yani var olan bir proje. Altyapısındaki projeleri şu an araştırmaktayım. Sadece özet geçmek istedim. Atom'u bilmeyenler hakkında arkadaşlar ekosistemi çok büyüyor. Çok fazla bilinen bir proje. Ama yatırımlarınızı asla burada hani tüm paranızla yapmayın. Ben asla bunu alın, tüm paranızla girin falan asla böyle şeyler söylemiyorum dostlar. Çünkü şu an yatırım yaptığınız projenin bütün paranız bile mahvolabilir. Bunu Luna olayında gördük. O yüzden yatırımlarınızı dikkatli yapın. Riskinizi gözeterek yapın dostlar. Eğer ulaşmak isterseniz bana aşağıya Twitter, Telegram adresini bırakıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.